Teorik Bitki kanalından herkese merhaba. Bugünkü konumuz ahşaptan balık sembolü şeklinde saksı yapmayı planlıyoruz. Saksımızın uzunluğu 52 santim, genişliği 20 santim. Malzeme olarak eski çam kerestesi kullanıyoruz. Uygun ölçülerde keserek işe başlıyoruz. Çok eski olduğu için planyalamak gerekiyor. Üzerine temiz bir şekilde planyalayarak başlıyoruz. Sadece eski değil, zaman içerisinde de hafif bombe almış bir kereste. O yüzden zeminini birkaç kere tıraşlayarak iyice temizlenmesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi kerestenin eski hali ve planyadan geçtikten sonraki temiz yüzey halini görüyorsunuz burada. Tabi biraz eskiye göre incelmiş oluyor. Kalınlıkta bir incelme oluyor ama oldukça temiz hale geliyor. Zaten en son işlem olarak da üzerine vernik sürerek bu temiz yapıyı daha da sağlamlaştırmayı planlıyoruz. İşe ana gövdeyi oluşturarak başladık. Ana gövdenin ölçüsü 41 santim. Yani birbirini çapraz kesen iki ahşap 41'er santim uzunluğunda birbirlerini 60 derecede kesecekler. Açılı kesim yapmadan önce kabasını düz şekilde ölçüleriyle oluşturuyoruz. Fikir vermesi açısından yaklaşık olarak nasıl bir şey ortaya çıkacağını görmek açısından kesim yerlerini işaretleyerek açılı kesime de başlıyoruz. Birbirini kesen iki parçaya kanal açıyoruz. İkisine de yarısına kadar kanal açıyoruz ki birbirine çaprazda kenetlenebilsin. Çapraz parçaları 30'ar derecelik açılarla kesiyoruz. Çünkü toplamda 60 derece olması gerektiği için açısının ikisine de 30'ar derece vererek bu 60 dereceyi sağlamış oluyoruz. Zaten yavaş yavaş ana şeklimizde oluşmaya başladı. Arka taraftaki küçük parça da oturuyor mu diye onu da kontrol ediyoruz. Onu da bir şekilde yerine oturttuktan sonra saksımızın esas zor noktası olan son kısmının, uç kısmının birleşimine geçiyoruz. Yapım aşamasında zorlayan iki kısım çaprazların birbirine kenetlenmesi ve uç kısımdaki açıların doğru oluşturulması. Bu ikisine dikkat ettikten sonra gerisi zaten bir şekilde oturuyor. Evet, saksımız yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Uç kısmı da birbirine oturttuktan sonra altlığa geçebileceğiz. Tabii daha birkaç aşamamız daha olacak. Saksının alt parçasını oluşturacağız. Alt parçasına drenaj için delikler deleceğiz. Saksıyı vernikleyeceğiz. Vernik kuruduktan sonra da esas amacımız çiçeklerimizi saksıya ekmeye başlayacağız. Çivi tabancasıyla ahşapları birbirine çakmadan önce ahşap yapıştırıcıyla yerlerine sabitliyoruz parçaları. Makinamız maksimum 45 derecelik kesim yapabiliyor. 60 dereceye çıkmadığından dolayı uçtaki parçanın bir tarafını düz bıraktık. Diğer kısmı ona sabitledik. İstediğimiz şekil oluşmaya başlayınca artık çivi makinesiyle de saksımızı sabitlemeye geçtik. Yapım aşamasında mümkün olduğunca teknolojinin nimetlerini kullandık. Ama şunu da unutmayın ki bu saksı çok rahatlıkla el emeğiyle de yapılabilecek bir saksı. Yani testereyle açıları verip normal çiviyle ve çekiçle sabitleme işlemi yapıp ahşap tutkalıyla birlikte sabitleyerek de bu saksı rahatlıkla yapılabilir. Şimdi artık saksının ana gövdesi bittiği için altlığa geçiyoruz. Altlığı tabi saksının diğer parçaları gibi altlığı da bir planyadan geçirip temizliyoruz. Tertemiz ahşap malzeme de kullanılabilir bu saksı yapılırken. Ama amaç eskiyi, çöpe gidecek olanı değerlendirmek. Değerlendirirken tabi oldukça fazla talaş kaldırıyoruz. Bu da bir gerçek. Evet, altlığımız da neredeyse hazır. Altlığın çizgilerini de çizdik. Kesim noktalarını belirledik. Kesme makinesiyle açılı bir şekilde bunları da kestikten sonra altlığı da saksımıza monte edeceğiz. Videonun sonunda da Özkan Usta'nın ahşaptan yaptığı birbirinden güzel çalışmaları sizlere göstermek istiyorum. Saksı altlığını tabancamızla çakmadan önce yapıştırıcımızı sürüyoruz ve yerine sabitledikten sonra çakma işlemine geçeceğiz. Bu tip ahşap yapıştırıcıların şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Yapıştırdıktan hemen sonra parçaları birbirine sıkıca sabitlemeniz gerekiyor. Yoksa tam olarak işlemi gerçekleştiremiyor. Biz burada zaten yapıştırdıktan hemen sonra çivi tabancası kullandığımız için sabitlenmiş oluyorlar. Artık altlığımız da hazır. İşlemlerimizden bir tanesi üst yüzeyi biraz yumuşatmak. Üst yüzeyde
hafif bir bombe eğim vererek keskinliğini azaltıyoruz ahşabın. Bunu da her zamanki gibi makine yardımıyla yapıyoruz. Tabii bu ahşap eğeleriyle de yapabileceğiniz bir şey. Yani her şeyi illa makineyle yapacağız diye bir şey yok. Ama tabii doğayı korurken, doğayı severken bir yandan da teknolojilerin nimetlerinden yararlanmak belki de en güzeli. Bu işlemlerin hepsini tamamen bilek gücümüzle yapmış olsak işimiz belki birkaç saat daha uzayacak. Saksının alt drenaj delikleri de bitkinin sağlığı açısından çok önemli. Çünkü herhangi bir aşırı sulama halinde mutlaka suyun tahliye edilmesi gerekiyor. Yoksa bildiğiniz gibi kanaldaki birçok videoda da anlattığım gibi toprağın aşırı su altında kalması bitki köklerine büyük zararlar veriyor. Hatta şu an Özkan Usta gördüğünüz gibi saksının yan taraflarına da küçük delikler açıyor. Bunların herhangi bir sakıncası olmadığı gibi toprağın havalanması açısından da oldukça faydalı. Saksımız neredeyse hazır. Vernik uygulamasına geçebiliriz artık. Vernik ahşabın ömrünü oldukça uzatıyor. Aynı zamanda dış etkenlere karşı da çok iyi bir koruma. Saksının hem iç kısmını hem de dışını komple vernikleyeceğiz. Ama çiçeğimizi ekmeden önce tabii verniğin kurumasını bekleyeceğiz. Vernik uygulamasını da fırça yardımıyla tek kat atarak yapabiliriz. Aslında vernik şöyle kullanılıyor. Birinci kata atıyorsunuz, kurumasını bekliyorsunuz. Sonra ikinci kata attığınızda artık ahşap neredeyse ömürlük oluyor. Ama ben tek kat atacağım verniği. Saksının büyük olan kısmına küpe çiçeği, küçük olan kısma da 7 verem bodur gül ekeceğim. Zaten şu anda ekilmiş halinde görüyorsunuz. Saksımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Gündüz çekilmiş bir fotoğrafını da ekleyeyim buraya. Ondan sonra da Özkan Usta'nın yapmış olduğu diğer çalışmaları sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ahşaptan oldukça detaylı araçlar, nostaljik arabalardan Tosbağa'yı da oldukça detaylı çalışmış Özkan Usta. Emeğine sağlık. Görüyorsunuz alt kısmında bile bir sürü emek var. Yine bu tankerin içinde şoförü de dahil her detay düşünülmüş. Aynı zamanda tankerin depo kısmının içi bile oyulmuş. Ben en çok Tosbağa'yı beğendim. Gerek detaylarıyla gerek Tosbağa'ya karşı belki de ilgim olduğundandır. Yine burada ahşaptan dış mekan oturma koltukları. Evet arkadaşlar, Teorik Bitki kanalından bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.